şekilde vlog başlatmaya başladım. Biraz kafama estiğinde vlog çeken bir insan olduğum için dedim ki bir anda vlog çekmeye başlayayım. Şuramdaki yaranın görmezden gelin. Burayı yaktım yanlışlıkla. Çok kötü duruyor ama üzerine bir şey hani daha kötü olmasın diye hiçbir şey süremiyorum ya da yapamıyorum. Sadece vazelin sürebilirim. O yüzden makyaj falan da yapmadım. Öyle hazırlandım. Burası benim kız kardeşimin odası bu arada. Kız kardeşimin dolabında ayna olduğu için oradan çekiyorum. Benim dolap aynam bile yok. Bol bir pantolon giydim. Üzerine gömlek, long camp çantam ve ben bugün aslında hazırlanmamın asıl sebebi Uygur restoranı var. İkinci gidişim bile olacak galiba. Ve yemekleri müthiş derecede güzel. Ben telefonu niye böyle yüzümün yarısını tutuyorum? Neyse yemekleri müthiş derecede güzel. Benim yediğim noodle çok güzeldi. Noodle'dan yemeyi düşünüyorum yine. Ama bakalım da başka bir şey yerim bilmiyorum ama büyük ihtimalle o noodle'dan yiyeceğim. Öyle. Şöyle bir şey buldum. Bunu şuraya şöyle broş gibi mi yapsam diye düşündüm de. Şimdi gömleği delmem gerekecek. O yüzden acaba ya da şuradan yapsam. Şuradan yapayım. Şöyle. Ya da bu da çok manasız yani. Ne bu? Bu küpe bu arada. Broş değil. Broş olarak kullanabiliriz. Kolay kumaşı delmem gerekiyor bunu takabilmek için. Ve bu benim en sevdiğim gömleklerden biri. O yüzden no. Delemem yani hiçbir şekilde. İşte şöyle crocslarımı giydim. Dışarı giderken bunları niye giyiyorsun diyecek olursanız çok rahat olduğu için ben bunu yani yürümeye bile giderim. Gerçekten. Gitmişliğim de var bu arada bir kere. Bu arada asansör çalışmıyor. Bir ara elektrik gitmişti. Bugün. Ondan beridir asansör çalışmıyor yani ne mana. Bu da ben. Bu elle mi yenir sence çatalla mı? İstediğin de yiyebilirsin. Ben böyle bütün yemeği seviyorum. Daha dolu dolu geliyor ya ağzıma. Günaydın arkadaşlar. Pantolon ve etek kursuna yazılmıştım arkadaşlar. Oraya gidelim şu anda. O kadar böyle uyanamadım. O kadar böyle şey oldum ki. Bir ara şey diyordum hani of gitmeyeyim ya uyuyayım biraz daha falan. Ama hoca bugün çok önemli bir konu anlatacak. Pantolon kalıbının nasıl çıkarılacağını anlatacak. Pantolon kalıbı biraz zor. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ben 4 yıllık moda tasarım mezunuyum. Ama dikiş ve kalıp derslerimiz bizim pandemiye denk geldi. Pandemiye denk geldiği için de çok fazla bir şey öğrenemedim açıkçası. Kalıp ve dikişe dair. Dikişi hallettim çok şükür. Ama kalıp kaldı. O yüzden böyle kursa yazıldım. Ücretsiz kurslardan birine yazıldım. O yüzden gidiyorum yani işte şu anda. Böyle yani. Çok da bir olayı yok aslında. Ben mesela geçen hafta pantolon etek kalıbı çıkardım arkadaşlar. O kadar güzel ki tam böyle yazlık kendime göre. Salona yaydım kalıpları. Kalıbı çıkaracağım falan. Ama halen de çıkarıyorum güya. Orada bekliyorlar beni. Bir haftadır yemin ediyorum 4 gündür orada beni bekliyorlar. Yani böyle de üşengeç bir insanım işte. Aslında üşengeçlikten değil. Her gün başka bir şey çıktığı için onlara zamanım kalmadı yani. Yapamadım o yüzden. Bu akşam yaparım ya. Bu akşam yapmayı planlıyorum. Böyle deyip bir ay sonra yapıyormuşum. Onu da yapabiliyorum arkadaşlar. Benim sağ solum hiç belli olmaz. Çok ani karar değiştiren bir insan olduğum için dersin olduğu yere ufaktan yaklaşıyorum. Bye. Gittikçe kötüleşiyor ya. Bir vazelin tarzı bir şey sürmem lazım. Ama evde vazelini bulamıyorum. Sıkıntı.
Bir daha da vazelin almak istemiyorum. Hocam çayı buradan mı alıyoruz? Var mı bardağı? Yok. Arkadaşlar şekersiz çay içmek benim için imkansız gibi bir şey. Yani hadi şekersiz kahveyi bir şekilde hani laktozsuz sütlü falan yapıp içebilirim. Ama şekersiz çayın imkanı yok. Gerçekten. Benim Anladın biraz mı? ortaya denk gelmedi. Hiçbir şey anlamadım. Bir iki eşit parçaya bölmek, tamam mı? Ön telsiz yokmuş gibi. Hatta isterseniz silin kafasını karıştırıyoruz ön telsiz. 33A noktalarını iki eşit parçaya bölün. Hocam şimdi 32 ile 33A benim 22 geldi. İki eşit parçaya bölüyorum. 11 dik çizgi mi çiziyorum şimdi? Ama önce şuradan. Yardımcı çizgi. Şeye güvenmiyorum. Her kamisiyle ters ucu arasının ters kenarını ölçtüm. Şurası mutlaka eşitleyip Bundan aldım. Pantolon kalıbını çıkarana kadar o kadar kafam yandı böyle artık yani konuşamıyorum, Türkçe konuşamıyorum şu anda. Bunu aldım arkadaşlar, laf uzatmaya çok gerek yok. Zaten kafam çalışmıyor şu anda dediğim gibi. Bozumu aldım, bunu yiyeceğim birazdan. Sonra da ders bir saat sonra falan bitecek. Ondan sonra da eve giderim büyük ihtimal. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu yaramdan dolayı mesela yemek yemeye çalışıyorum. Ağzımı böyle tam açamıyorum böyle hani normal mesela bir ekmek ısırırken ağzınızı ne kadar açıyorsanız düşünün. O kadar bile ağzımı açamıyorum yani ısırabilmek için. Yani şanssızlık. Başka bir şey değil. Ama neyse geçecek inşallah. Bakalım. Güzel çıkmaktan nefret. Uzun bitti arkadaşlar. Eve geldim. Şimdi yemek yapacağım. Hem kendime yapacağım hem babama yapacağım çünkü annem evde yok. Bir şey de makarna yapmıştım. Bir şey değil, sadece suyu ısıtacağım. Suyu ısıtan da kettle, ben değilim yani. Ama teknik olarak yemeği yapan benim. Yani o yüzden günaydın arkadaşlar. Saat şu an 11:17 ama ben 10 gibi uyandım. Birkaç bir şeyler yaptım. Öyle boş boş dolandım evde. Şimdi kendime tost yaptım böyle kaşarlı tost. Ve elma suyuyla beraber kahvaltımı yapacağım. Kafam 2 gündür çok böyle allak bullak yani bilmiyorum neden. Sıcaklardan dolayı olabilir. Ama güneş geçtiğinden beri de iyi değil. Bu arada balkon esiyor. Sabah falan o kadar üşüdüm ki adam çok sıcak olduğu için ben bir haftadır falan burada yatıyorum, balkonda yatıyorum. Ve burası da gece o kadar esiyor ki üşüyorum. O yüzden sivitimi giydim. Yavaştan sıcaklamaya başladım. Şu camı bir açacağım. Bu arada size ne söyleyeceğim? Her gün, her dakika bir gelişme oluyor benim hayatımda. Neyse dün kursa geldikten sonra bayağı uyudum arkadaşlar. Yani bir 3 saat falan uyudum. Kursa gerçekten hesaplama yaptığımız için, matematik yaptığımız için daha doğrusu kalıp çıkarırken gerçekten yoruluyorum. Beynen yoruluyorum yani. Kursa her geldiğimde 1 saat, 2 saat falan uyuyorum böyle dinlenmek için. Yani şey gibi düşün, şekerleme yapma gibi düşünün. Öyle uyudum işte. Ondan sonra kalktım ve kendime çanta örmeye başladım arkadaşlar. Şöyle şu kadarını ördüm. Elimde bu renk ip vardı. Gerçi bir sürü ip var. Zamanında ben bunları örerim diye bir sürü ip aldım ve orada duruyorlar. Biraz. YouTube'dan izleyerek örüyorum tamamıyla sıfırdan. İsterseniz aşağıya linkini koyarım yani oradan siz de bakarak örersiniz kendinize. Şöyle delikli delikli tam yaz çantası olacak gibi duruyor. Şu kalınlıkta falan yapacağım onu. Sonra bunu böyle kaplıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çanta oluyor. Sonra buradan askılık yapıyorsunuz. Yani az çok anlamışsınızdır. Burası kenarı. Rengine bakar mısınız ya? Renginin güzelliği. Turkuaz rengini severim bu arada. Neyse işte arkadaşlar bunu örmeye başladım. Bitince size gösteririm herhalde bir dahaki vlog anca biter. Arkadaşlar kendime kahve yapmaya gidiyorum. Kahve hatam tuttu.
Kahve içmem lazım. Arkadaşlar şimdi arkadaşımla kahve içmeye çıkdım. Yemek de yiyebiliriz gerçi ama ben çok aç olmadığım için büyük ihtimalle yemek yemem.